Solution Family modül konusuna gireceğiz. Bu dediğim gibi modüler bir uygulamanın en önemli özelliği temel bir mimari üzerine birden fazla modülün yerleştirilmesiyle parçalı ve dinamik olarak işlevlerinin değişmesini sağlayan bir yapı. Peki bizde bu işlem nasıl gidiyor? Solution, Family ve modül olarak 3 grup içerisinde alta dallanacak şekilde bir ağaç, bir hiyerarşi yapısında ilerlemekte. Solution Family şöyle izah etmeye çalışacağım. Temel anlamda bizim bir menümüz var işte sol tarafta. Bu ana menü, bu menünün ana öğeleri bizim solution'larımız oluyor. Yani bir ERP çözümü, bir CRM çözümü, bir HR çözümü, bu gibi çözümler bizim için solution'ı ifade ediyor. Solution'ı ifade etmekte. Solution altında family'ler var. Yani bir CRM'in içerisinde bir satış pazarlama şeklinde bir family var. Hatta daha net görmek isteyecek olursak sizlere sistem üzerindeki bu aracını açarak oradan da gösterebilirim. Solution örneğin bir CRM solution'ın altında müşteri yönetimi, pazarlama, planlama gibi bir aile söz konusu. Bu da bu modüler yapının bir alt kırılımı oluyor CRM için ve onun altında kontak diye gördüğü gibi bir modül bulunmakta. Bunlar bizim çalışma standartımızı belirleyen, bizim kapsamımızı belirleyen, geliştireceğimiz ürün ve hizmetlerde veya var olan ürün ve hizmetlerin konseptini ortaya koymakta. Peki bunu biraz daha açabilmek adına Workcube objelerini size anlatacağım. Workcube objeleri de bizim için bu Solution Family modülün fiziki olarak bir dosyaya karşılık gelmesini sağlayan Workcube'a ait objeler oluyor. Workcube objeleri içerisinde business fonksiyonlardan veri tabanı fonksiyonlarına, işte ekran için bir view fonksiyonu gibi çeşitli fonksiyonel parçaların birleşmesiyle bir Workcube objesi oluşturuyoruz. Bu Workcube objeleri de Solution Family modülü altında bir noktaya karşılık geliyor. Örneğin ana sayfa gördüğünüz gibi neredeydi ana sayfa? Tekrar başa alırsak bizim ana sayfamız şurası. Bizim ana sayfamız Workcube'ün ilk açıldığı ekran. Workcube'ün ilk açıldığı ekran aslında bir Workcube objesi. Ama bu Workcube objesi bizim için belirli verileri okuyor. Bu verileri işleyip bir business'tan geçirdikten sonra ekrana renderleyip getiriyor. Bir wall seçerken, bir wall oluştururken, bir Workcube objesini sisteme eklerken veya sistemde kullanırken bu wall'un Solution Family ve modül olan karşılığını belirtmemiz gerekiyor. Onu da bu dokümanı daha önce görmüşsünüzdür muhakkak. Şurada bahsettiğimiz Workcube objeleri var. Objeler olmadan hiçbir şey Workcube'ümüzde maalesef çalışmıyor. Çünkü bunlar bizim girdiği noktalarımız. Evet geldi. Bakın ana sayfa için solution'umuz sistemmiş. Onun altında bir family var. Genel kullanıma yönelik objelerin olduğunu belirtiyor. Modül olarak da objeler diyor. Böylece biz buna karşılık bir file path, controller path gibi path'leri belirterek bunları bir dosyayla eşleştirmiş oluyoruz. Şimdi Solution Family modül aslında deminki sunuda gösterdiğim gibi
menünün sol tarafındaki bu ağacı oluşturan temel yapı. Yani bir solution family modül halinde bunları gruplandırdığımız zaman menümüz, standart menümüz otomatik olarak bu solution family ve modül bazında e, ekranımızda menüleri otomatik yerleştirerek bizim için oluşturduğumuz WO'ları bir navigation haline getirerek onlara erişmemizi sağlıyor. Peki WO nedir? WO'ya teknik olarak birazcık daha detaylı değineceğim. WO'lar bir MVC yapısıyla oluşan dosyaların bütünleşik halleri. MVC ne? MVC günümüz teknolojisinde kullanılan işte model, controller, view üçlemesini bir araya getirerek en esnek şekilde kod geliştirme yani uygulama geliştirme imkanı veren bir yaklaşım şekli. Model verilerin işlendiği katman olup controller hangi dosyaların nerede çalışacağını, kimin kiminle ilişkisi olduğunu belirleyen ara birim ve bir de bunları ekrana gösteren birim olarak karşımıza çıkmakta. MVC için öncelikle şuraya tekrar geri dönüyorum. Bu objenin bir MVC'si yok. Bu tekil bir obje olduğu için örneğin call center diyelim. Çağrı merkezi başvuruları diye bir ekrana giriyorum. Her WO'nun tabii orada onu da anlatmam gerekiyor size. Bir fuse action'ı yani bir adresi olmak zorunda. Fuse action şurada gördüğünüz gibi kendi belirlediğimiz aslında solution family modüle uygun bir örnek. Ardından bu WO'nun kendi tasvirini yaptığımız bir unique bir isim vererek bir fuse action oluşturuyoruz. Bu fuse action WO'yu çağırmak için kullandığımız bir yol. Bakın şuradaki fuse action değerine karşılık buradaki call.list service denk geliyor. Bu ne demek? Şuradaki call.list service yazdığımız zaman buradaki fuse action ile eşleşir ve bunun controller file path'ine bakarak hangi controller olduğunu ve bunun içerisinde hangi sayfaya yüklemesi gerektiğini controller'a sorarak sistem ekrana getirir. Eğer controller yoksa file path alanından direkt yükleyeceği dosyayı bilerek bu dosyayı da ekrana yükleyebilir. Şimdi WO'nun bir fuse action olduğunu ve fuse action'ın da sistem tarafından bir adrese karşılık geldiğini gördük. Burada bu controller'ın şurada gördüğünüz controller file path'e yazdığımız controller'ın ne olduğunu biraz anlatmak istiyorum. İçinde neler var neler yok diye. Bu developer ekranında yani bizim workgroup objelerini tamamladığımız developer ekranında alt kısımda controller dosyamız olduğu zaman controller dosyamızın içerisindeki hangi dosya işte diyor ki bir liste sayfası için ben şu dosyayı çağırırım. Bir add işlemi yapıyorsam ekrana göstermek için şu dosyayı çağırırım. Bu ekleme işlemini post edip kaydetmek istiyorsam şu dosyayı çağırırım gibi burada bir event yapısı bir de evet bir event yapısına karşılık gelecek dosyaları göstermiş oluyor. Bir şekilde controller bir talebin hangi dosya, hangi fiziksel path'le karşılık geleceğini bulan, bize gösteren sistem oluyor. Yeni bir WO eklerken bu kısmı birazcık daha açayım ki klasör yapısına değinirken daha net bir şekilde bunu görmüş olalım. Biz WO eklerken, workgroup objesi eklerken buna bir başlık ekliyoruz. Bu neden var?
Bu başlık gözlük çağrı merkezi başvuruları sayfanın üstünde yazan aslında şuradaki heat bölümünden, yani sözlükten gelen bir değer. Şu üç noktaya basarsak sözlüğümüz açılır. Buradan bir kelime seçerek ekleriz. Sözlüğün nasıl kullanıldığını daha sonraki dersimizde diğer arkadaşlarımız anlatacak. Sözlükten seçtiğimiz bir kelimeyi başlık olarak veriyoruz. Ardından bir friendly URL ekliyoruz ki bu bizim fuzz action dediğimiz fuzz action'ımızın kısaltılmış, daha basit görünen bir adı. Bir full fuzz action o örnekteki modülle çakış modülün altında unique olması gereken, tekil olması gereken bir isimle adlandırılır. Yani kol altında list derseniz, kol nokta list derseniz, kol modülü altındaki list modülünün bolsunu çağırıyoruz olduğumuzu gösterir. Başka bir aynı isimle başka bir wall vermek de mümkün değil. Fuzz action anlamında başka bir fuzz action vermek mümkün değil. Verseniz bile bir şekilde böyle bir şeyi yapmış olsanız bile karşınıza şu çıkacak. Bu dosya en son tanımlanmış, diğer tanımlanmaları ezmiş olacak. Bu da hatalı bir yaklaşım. Böyle bir yaklaşıma zaten kaydederken izin vermez. Etse bile bu sizin için bir sorun olacak. Daha sonra Workcube objesi eklediğinizde bir security modu belirliyorsunuz. Güvenlik modu. Standart modda işte light dark modları var. Bunları yine güvenlik konusunda anlatacağız. Standart modda seçmemiz bizim için daha avantajlı. Bunun dışında modu var. Kendi modu var. Bu çalışma modu. Çalışma modu ne? Bu bugünkü konumuz içerisinde daha sonra değineceğim Catalyst, Holistic ve Legacy modlarını kullanır. Legacy mod şu anki kullandığımız etkin sürümden önceki sürümlerde geriye dönük uyuşulmak için bazı müşterilerimizden özelleştirmeler yapılmış durumda. Bu özelleştirmeler eski sürümlerde yapılmış ve V16'ya geçtikten sonra hızlı bir şekilde kataliste geçemediklerinden dolayı Legacy modda çalıştırabiliyorlar. Tamamen amacı bu. Bu modda yeni bir ürün geliştirmiyoruz. Yeni bir WO eklemiyoruz. Bu bir müşterinin geriye dönük olan bir özelleştirmesini desteklemek adına. Biz her zaman katalist kullanıyoruz. Eğer no code kullanıyorsanız onun için bir holistik modu var. Bu artık sistemi no code modunda çalıştırmak için yapısal olarak bazı dosyaları değiştiriyor ve sistemi akışını holistik moddaymış gibi çalıştırıyor. Bizim kullandığımız Catalyst modu. O yüzden Catalyst'i seçiyoruz. Daha sonra Solution Family'miz, onun altındaki modülümüz. Bu bir add-on mu, yani bir şeyin geliştirdiği, çözüm ortağının geliştirdiği bir add-on mu, yoksa standart paket içerisinde gelen bir WO olduğunu belirtmek için de add-on veya standardı seçiyoruz. Standart modu şu an seçili çünkü bu Fuzz Action'daki bu WO object, Workcube objesi standardın içerisinde gelmekte. Type diye bir kavram var. Burada VBO var. VBO'lar Workcube Business Object. Yani bizim ekranlarımıza çıkan, ekranlarımızda gördüğümüz Workcube objelerinin tipi Workcube Business Object'in kısaltılmış hali olan VBO tipindedir. Burada başka tipler de var. Dashboard, Report, işte General var. Genel kullanım için. Parametre için oluşturulmuş WO'lar olabiliyor. Yani sizin yaptığınız bir şey belki bir parametre için yaptığınız bir ekran olabilir. Bir parametrelerin belirlendiği bir kısım olabilir. Bu durumlarda bunları seçiyoruz. Sistem için bir şey geliştiriyorsanız type olarak sistem belirliyorsunuz. Bunun gibi çeşitli tipler bulunmakta. Bu tiplerin detayına ne olduğuna bakabilmek için wiki üzerinden de bunları takip edebilirsiniz. Wikimiz nerede? Wikimiz wiki.workcube.com adresinde sizler için işte menümüzde böyle burada geliştirim kısmında birçok konuya değinilmiş durumda.
bugün CFBox dediğimiz box yapılarda wiki üzerinden size anlatacağım. Evet, tipimizi seçtik. Dedik ki yeni bir workcube objesi eklediğimizde onu workcube business object olarak seçiyoruz. Versiyon olarak versiyonumuzu belirliyoruz. Bu hangi versiyonundadır bu dosya? Durumu yayına alınmış, tasarım aşamasında, geliştirme aşamasında, test aşamasında, analiz aşamasında gibi seçenekler var ama deployment olmayan workcube objesi müşteri ortamında, yani canlı nasıl derler, production ortamında yayında kullanılmaz. Bunlar diğer modlar tamamen tasarımcı, işte geliştiricinin kullandığı mod oluyor. Bu modlarda da geliştirici işini bitirdikten sonra deployment'a, testler bittikten sonra işte deployment'a çevrilerek müşteride yayına alınması sağlanıyor. Statü'nde major. Stage bana dev ortamında şu an buraya için yetki vermemişler. Çok önemli değil. Burada stage işte yeni bir WO oluşturdum. Bunu işte kayda aldım. İşte yayınlanması için talep gönderdim gibi bir WO geliştirirken sizin karşınızda sizin dolduracağınız işte ürünün artık yayına alınması için aşamalarını belirlediğiniz bir yer. Author kısmına geliştirici olarak workcube içerisindeki ekiptenseniz workcube core, ekip dışında bir firma veya özgür bir geliştiriciyseniz kendi adınızı, firma adını veya o geliştirici takımının adını ekleyebilirsiniz. FilePad bu şuna yarıyor. Sizin bu workcube objesini çalıştırmak istediğinizdeki erişilecek ana ekrana doldurulması gereken, ekrana aktarılması gereken dosyayı seçmek. Bu geriye uyumluluk için var. Biz şu anda controller'ı dolduruyoruz ama FilePad olarak da bir FilePad vermenizde yine olası bir controller hatası olduğunda FilePad'den sayfaya ulaşması için orayı kontrol edebilmek adına kullanabileceğimiz bir özellik. Controller FilePad aşağıda gösterdiğim gibi controller dosyasının adresini verir ve controller dosyanız yüklenerek işlemin nereye gitmesi gerektiğini size gösterir. Bunu da girmeniz gerekiyor. Yine eğer adoption, yani özel bir geliştirim yapmak istiyorsanız adoption controller FilePad'e de adoption controller'ınızı ekliyorsunuz. Böylece ana controller'ın tamamını ya da dosyaların tamamını bozmadan sadece controller'la kendi dosyalarınızı, özelleştirilmiş dosyaları yönlendirebiliyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz bir tavsiye edeceğim bir konu var. Ona geleceğim. Adoptions mümkün mertebe ne yapıyoruz? Yapmıyoruz. Mümkün mertebe genişletmeye çalışıyoruz. Evet, ayarlarından aktif, menüde görünsün gibi seçenekler bulunmakta. Aktif etmezseniz bu workcube objesi çalışmayacaktır. Herhangi bir yere görünmeyecektir. Show menü işaretliyse şuradaki menünün içerisine Solution Family modül bazında kendisi gidip yerleşecektir. Yani otomatikman menüye kendisini ekler. Bir event kavramımız var. Event kavramımız aslında controller'ı daha iyi anlamanız adına anlatacağım bir şey. Şuradaki list, add, update, delete gibi bir veri kümesinin üzerindeki veri ekleme, veri listeleme, veri detayını okuma, veriyi silme operasyonlarını yaptığımız CRUD diye adlandırılan ekleme, işte create, read, update, delete gibi işlemlere karşılık gelen event'ları burada göstermekte. Event'lar bizim workcube objemizin kendi içerisinde bu veri operasyonlarını, standart veri operasyonları dediğimiz create, read, update, delete operasyonlarını bize tarif eden, hangi dosyaların bu işlemleri yaptığını gösteren bir veri içerir.
Burada da yine eventlarda da bunları gösteriyoruz. Diyoruz ki add var, update var, list var, detail var. Bir de bizim burada dashboard diye ayrıca bir tabirimiz var. Dashboard dersek dashboard bize ne yapar? Eğer geliştirdiğimiz workcube objesi içerisinde bir dashboard yapısı kurmuşsak onu da bir event olarak görür ve o veri kümesinin dashboard'ını bizim için eventlara eklemiş olur. Proses kısmı burası tamamen no code için geliştirilmiş, holistik modda çalışan bir kısım. Şu an için eğer Catalyst modunda gelişim yapıyorsanız bu alana işaret koymanıza gerek yok. Peki şu anda bir workcube objesini buradaki verilerle tanımlamış olduk. Dedik ki bu modül Family Solution'da çalışır, şu lisanstadır, bu tiptedir, şu dosyaya erişir, şu kontrolleri vardır gibi ayarlarını yaptık. Aktiftir falan. Peki özelleştirme istiyorsak burada adoptions, controller, file path dedik ama eğer gerçekten sistemi bozmak yani mevcut standart sistemi bozmak istemiyorsak şöyle bir extend özelliğimiz var. Bu çağıracağınız display file'lar yani ekrana gelen görsel sayfaların önüne veya arkasına şu iki alanla önüne veya arkasına başka bir özelleştirilmiş dosyayı ekleyerek standarttan gelen örneğin bu call center şeyi workcube objesi workcube tarafından geliştirilen kendi standart kendi core ekibi tarafından geliştirilen bir ürün olduğu için siz özelleştirmede bazı değişiklikler isteyebilirsiniz. Bunu da display tarafında bir özelleştirme istiyorsanız display başlığı altındaki before after path'lere dosyaları ekleyerek ekrana gelen bir şeyin ekrana gelmeden önce yani ekran oluşmadan önce yapmak istediğiniz işlemleri öncesi için ekran oluşturduktan sonra yapmak istediğiniz işlemi de sonrası için bu alana ekleyebilirsiniz. Buna bir örnek verecek olursak ekrana gelmeden önce bir sorgu çekip buna göre ekrandaki bir şeyi gizlemek, göstermek istiyorsanız muhakkak öncesinde böyle bir dosya yapmanız gerekebilir veya bir filtre eklemek istiyorsunuz. Bunun session'dan bir değere denk gelmesini istiyorsunuz. Standartta böyle bir özellik yok. Siz bir şeyde bu şekilde bir yapılandırmak istiyorsunuz. Yine öncesine ama JavaScript'lerle sayfaya müdahale etmek istiyorsunuz. Sayfa artık bitti. Artık sayfa açıldıktan sonra alt tarafında bir JavaScript çalışıp sayfadaki bazı fonksiyonel veya görsel şeylerin değişmesi istiyorsanız altına koyabiliyorsunuz. Daha sonra yani kodların normal modülü yüklendikten sonra arkasına gelecek şekilde koyabiliyorsunuz dosyanızı. Yine action dediğimiz verilerin işlenme aşaması yani siz bir kayıt ekleme işleminde veya kayıt güncelleme işleminde hatta silme işlemi de olabilir bu. Bu kayıtların işlenmesinden önce veya sonrasına bazı fonksiyonel kodlar, sorgular veya başka bir servise bağlanıp bazı operasyonları yapıp ondan sonra kayıt işlemlerindeki gelen değerleri manipüle edebilme veya yeni alanlar açıp onları kaydetmek gibi işlemler yapabilirsiniz. Before yaparsanız bu kaydetmeden önce çalışır. Ona göre belki kaydı durdurabilirsiniz. Belli kontrolleri yapmanız gerekebilir. Standartta bunlar olmayabilir. After run path'te yaparsanız bu bir şeyler kaydoldu artık ve arkasından oluşan işte o kayda ait ID'leri alıp bir log veya buna benzer başka bir tabloya, bir yerlere bunu haber vermek, bir yerlere kaydetmek, bir yerlere mesaj göndermek. Örneğin şey diyebilirsiniz, bir sipariş eklendiğinde işte her halükarda şuraya bir push atsın. O zaman böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkasına action'ın arkasına koyarsınız. Eğer kayıt tamamlanmışsa, transaction tamamlanmışsa buradan kaydolan kaydı yeni bir siparişi bir yere gönderebiliriz. Tabii bunun için stage'ler var. O ayrı bir konu. O konuya da gelinecek. Bu böyle çok yani verdiğim örnek çok anlamlı olmadı ama bir yerlere mesaj göndermek adına. Çünkü yetkiler şunlar bunlarla beraber dinamik bir yapımız var bu bağlamda ama
Siz arkasından loglama yapabilirsiniz. Bir dış servise e, kayıt gönderebilirsiniz. İşte bir şey kaydolduğu zaman. Buralardan mevcut standardı bozmadan önüne ve arkalarına şey ekleyerek, özelleştirilmiş kodlar ekleyerek extend etmeyi, yani genişletme işlemini, değiştirme işlemini standart kodları bozmadan yapmanız mümkün. Ancak baktınız ki standart kodlar artık yani önüne arkasına konulacak şekilde sizin özelleştirmenize uygun değilse, bütüncül olarak bir workup objesinin tamamında bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, örneğin bu update işleminde ya da bir liste sayfası, sadece liste sayfasında bazı listedeki objeler için, örneğin çağrı merkezi başvurularının listesi var burada. Şurada demo anlamda veriler doldurulmuş. Mesela burada belli sütunlar var. Siz buraya başka sorgularla, başka verilerle birlikte birçok kolonu eklemek istiyorsunuz bu listeye. Bunu before after'la çözemediniz diyelim. Çözemediniz. Ama bunu add veya update yapısını, delete yapısını bozmak istemiyorsunuz. O sayfalar zaten işinize yarıyor ama bu sayfada sadece bir değişiklik yapmak istiyorsanız, o zaman adoptions controller'ı yaparak, standart controller dosyasını alıp onun içerisinde eklemeler yaparak adoptions'a çevirebilirsiniz. Böylece o sayfadaki değişikliği yapmış olursunuz. Standart diğer sayfalarda tekrar merkezi olan değişiklikler yansır. Ancak şu var, eğer bütün dosyaları değişecekseniz, yani evet, bizim elimizde ne var? Call Center'ın bu objesinde, servis objesinin içerisinde çağrı merkezi başvuruları diyor bu şeye, bu workup objesinde. Bu çağrı merkezi başvurular sizin hiçbir şekilde işinize yaramıyor. Yani ne şeyi yarıyor, update, delete, işte insert sayfaları işinize yarıyor, ne liste sayfası işinize yarıyor. Bu durumda bunu adoptions'a da çekmeyin. Yeni bir workup objesi oluşturun. Bunu da bir best practice'e, bir şeye bağlayarak yeni bir ürün olarak artık kullanın. Çünkü bu kullanımı farklı olan bir işlem demek. O anlamda eğer tamamıyla bir değişik yapıyorsak onu da workup objesi için yenilemiş oluyoruz. Evet, şimdi klasörlere değineceğim. Peki yeni bir obje oluşturuyorsak, bu standart bir obje oluşturmak için veya bir obje oluşturmak için VBO klasörü altında bulunan, Workup Business Object klasörü altında bulunan controller içerisindeki gördüğünüz gibi bir sürü controller var. Burada controller dosyalarımızı buraya atıyoruz. Bu bizim kataloğumuz olmuş oluyor. Ben buradan şunu anlayabiliyorum. Bizde ne varmış? Diyelim ki ne diyelim hemen, training management gibi bir training controller var. Bu eğitim kontrolörüymüş. Training controller'ı şuradan açayım. Training controller. Training controller'ın içerisinde gördüğünüz gibi her bir event için hangi dosyaya gideceğini, hangi dosyaları kullanacağını, buradaki işte ekrana display yapan, action yapan sayfaların hangisi olacağını gösteren ve bir de tab menü dediğimiz bunun ilişkili objelerinin tarif edildiği bir dosya. Bütün bu controller dosyalarımızı buraya atıyoruz. Burada da tarif ederek, işte dosyaları, fiziki dosyaları böyle tarif ederek sistemin akışının devam etmesini sağlıyoruz. Bir şey oluşturduktan sonra, Workup Business Objects controller oluşturduktan sonra bu controller içerisindeki artık fiziki dosyaları yerleştirmemiz gerekiyor. Bunları da yerleştirirken burada tabii dikkatini çekeceğim. Fuse action'ları belirtiyoruz. Fuse action'lar bizim neyimiz? Bir adres çağrıldığı zaman, bakın şurada var. Call list service
Buraya düşer füzection olarak. Bu füzection'larda ne yapar? O füzection'ın tarifine göre çağıracağı dosyaya yönlendir. Yani füzection eşleşmesi burada oluşur. Controller'dan sonra eğer klasik olarak bir e, işte Catalyst projesi içerisinde, V16 projesi içerisinde bir standarda ait bir şey yapıyorsanız, V16 add-ons içerisinde yapıyorsanız, yani bu bir firma geliştirmesi, bir bireysel geliştirme işlemi ise, bir ekip geliştirme işlemi ise, bu workgroup çekirdek dışındaki, standart dışındaki bir ürünse add-ons içerisinde yapıyoruz. Add-ons içerisinde ne var? Örneğin burada işte Halit Yurttaş altında bir WordNet çalışmam vardı eskiden. Burada gördüğünüz gibi dosyaları tasnif etmişim. Orada duruyorlar. V16 altından anlatayım, daha anlaşılır bir şekilde gelsin. Display dosyalar, yani liste dosyaları bir klasör içerisinde, form dosyaları başka bir klasör içerisinde, query'ler, yani bizim post ettiğimiz şu işlemin artık business kodunu e, yap veya kaydet dediğimiz yerlerde buralarda bulunmakta. Display sayfalarında örneğin ne diyor? List activity diye bir şey var. İşte CRM içerisindeki aktivitelerin listelendiği sayfa. Ne varmış içerisinde? Hızlıca bakıyoruz. Dosyanın içerisinde belirli sorgular var ki bu sorgular kalkacak. CFC adında bir konuya geçtiğim zaman anlatacağım. Sorgular buraya eklenmiş ama sorgular burada olmayacak. Ekranın listelenme, görseldeki HTML kodları, shortcode yapısındaki custom taglerimiz, hepsi burada. Bu dosya çalıştığı zaman ekrana aktivite listesini getiriyor. Dönüyorum. Form ne? Formun altında da bir ekleme sayfası, bir update sayfası gibi ekrandaki bir şeyi değiştirmek için kullandığımız bir sayfayı oluşturup eklediğimiz kısım. Query kısmı ise bir formdan işte bir add işlemi yaptık. Add işleminden sonra mesela add branch demiş. Branch eklerken, yani ekledikten sonra kaydet düğmesine bastığımızda bakın buraya geliyor. Belirli ön kontrolleri yapıyor. Daha sonra veri tabanı operasyonunu yaparak bu validation, işte business kodlar, hesaplamalar, bu tarz operasyonları yaptıktan sonra query dosyaları altında bulunan dosyalar bu operasyonları yürütüyor. Sistem MVC'nin controller kısmı nerede? Demin bahsettiğimiz gibi VBO altında ben size bir şey göstereyim. Evet, content var, içerik var. Bakın burada şeyin dışında display view'ların dışında bir de CFC bulunuyor. Demin dedim ki işte kodlar burada SQL sorgular orada olmaması lazım. Eski bir modül olduğu için öyle oldu. Get control CFC diye bir CFC var. Modelimiz burada ayrılmış durumda. Verilerimizi burada insert, update, yani model operasyonlarını, modeldeki MVC'deki modelin amacı neydi? Bütün veri işlemlerini modelleyerek onları kaydetmek ve belli bir veri tipinde bir model şeklinde bize geri döndürmek ve bizden aldığı komut parametrelerle bu modeli oluşturma işlemini model dosyaları yapıyor. Bunlar CFC klasörü altında bulunur model dosyalarımız. Diğer dosyalar view, yani ekrana göstermek veya ekrandan gelen verileri modele göndermek için ara katmanı oluşturur. Klasör yapımız temelde buradaki gibi işte listeler, formlardan post edilen dataların tutulduğu yer olan query'ler ve modeller oluşturan CFC klasörümüz bulunmakta. Tabii günümüz teknolojisinde artık neler var?
MVC de kendi içerisinde daha da gelişiyor. Servisler var, servis yaklaşımları var. İşte cache yaklaşımları var. Bu da buradaki klasörleri yavaş yavaş artarak model işte burada, servisler burada gibi bir yapı oluşturmaya devam edecek. Ama şu anki yapımız bu. Aynı zamanda modeller bir web servis olarak kullanılabiliyor. Bunun için bazı eklentiler eklemeniz yeterli olacaktır. O da bir ek bilgi olarak bulunsun. Evet, Extend'i anlattık. Peki, bütün bu dosyalar bir araya geliyor. Geldikten sonra ekrana nasıl oluyor da ulaşıyor? Şimdi bu bizim ekranımız. Ekranımıza baktığımız zaman ekranda bir menü yapısı var. Bir üstte bir menümüz var. Bu normal iş araçlarının yani business objelerinin olduğu, work business objelerinin olduğu bölüm. Yukarıda bir menü var. Bu bizimle alakalı olan şeyler, iletişim araçları, işte genel anlamda işte internet raporlama araçları gibi dev araçlara ulaştığımız bir bar bulunmakta. Bunun içerisinde işte sistem araçlarının bulunduğu demin girdiğim Workcube ekranı, Workcube Development ekranı gibi yerlere ulaştığımız, ayarları yaptığımız bir şey var. Bir de bunun orta kısmı var. İşte bizim function'larımızla çağırdığımız bütün bu dosyalar bir layout, yani şu yapıyı oturtan dosyaların içerisinden geçerek bu kısmın ortasına yerleşir. Bu işlemi kim yapar? Workcube burada gördüğümüz dosyalar bu işleri yapmakta. Buradaki dosyalardan neyimiz var? Template var. VRK template. VRK template bizim için template oluşturur. Yani buradaki CSS'leri oluşturur. Buradaki menüler için gerekli olan JavaScript'leri bulur. Bunlarla beraber ekranın oluşmasını sağlar. Template aracımız aynı zamanda yani bu menülü template dışında bir pop-up dediğimiz, yani küçük bir ekran parçası içerisinde, bir pop-up içerisinde, küçük bir nasıl söyleyeyim, pencere içerisinde menüsüz, yani menüye ihtiyaç olmadan hızlı bir form açayım, bunun içerisine bir şeyler eklesin, kaydetsin veya buradan bir şey seçsin dediğimiz ekranlar var. Bunu da VRK template e, bir render eder derler ve ekranın sağına soluna bir şey getirmez. Der ki bu bir pop-up ekranıdır ve pop-up ekranı olarak açılır. Gerçi şu anda pop-up'larımız artık box dediğimiz sayfanın içerisinde taşınabilir, hareket edebilen nesnelere dönüşecek. Onlar da tabii aynı mantıkla çalışacaklar. Onların da menüsü şu bu olmadan sayfanın içerisine çağrılacaklar. VLK template üçüncü olarak şöyle bir şey yapar. Eğer bir Ajax çağrısıyla bir sayfayı render ediyorsanız size gelen sayfanın içerisine herhangi bir CSS pop-up'ta CSS, JavaScript yine eklenir. Tabii şu anki standart CSS ve JavaScript'lerden daha azını ekler. Temel olanları ekler ama Ajax çağrısıyla yaptığınız zaman VRK template şunu der: ben hiçbir şekilde JavaScript, CSS hiçbir şey eklemiyorum. Sanırım siz bunu alacaksınız ve bir yere ekleyeceksiniz. Bu anlamdaki Ajax çağrılarında ister HTML dönüş olsun, ister JSON dönüş olsun, herhangi bir ek operasyon yapmadan VRK template sade bir, yani dış layout oluşturmadan render ederek oradan işte JSON olabilir, şey olabilir dediğim gibi, bir HTML, bir string olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yani oradan bir resim dahi çekme imkanınız var. Böyle şeyleri herhangi bir eklenti yapmadan sade bir şekilde düz bir şekilde raw bir formatta geri döndürür. VRK template'imizin amacı bu. Bir de kompozitör var. Kompozitör VLK yani katalistle birlikte gelen bir özellik. Holistik'te de devam ediyor bu kompozitör özelliği. Kompozitör ekranın, evet, getirirken diyor ki benim bunun önüne arkasına bir şey koymam gerekebilir.
Sağına soluna başka şeyler ekleyebilmem gerekebilir. Bana bu sayfayı çağırdığında ekstralar yüklememi istiyor olabilir diyerek kompozitör patern dediğimiz birçok parçayı birleştirerek bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bazı sayfalar her ne kadar bir bütünmüş gibi görünse de örneğin şuradaki ana sayfanın şeyi parça parça çalışmakta ve bunu kompozitör ne yapmakta? İçeride geçirip birleştirerek bir kompozitten bir şey oluşturup tekil bir sayfa oluşturup parçaları bir araya getirerek çalıştırıyor. Kompozitör katalist modunda çalışır. Holistik modunda holistik kompozitör çalışır. Standart katalist kompozitör çalışmaz. Bu kompozitörün kavramı e, yani varoluşunun sebebi budur. Parça parça objeleri bir araya getirmek ve bunlarla beraber çalıştırmak. Üst tabları koymak. Burada var mı? Bir tanesine gireyim. Bakın şuralarda neler var? Menüler var. Diyor ki bu servis başvurusuna ben zaman harcaması eklemek istiyorum. Yeni bir şey açıyor, sayfa açıyor. Bunu kompozitör sağlıyor. Kompozitör diyor ki burada tab menüler var. Tab menüler nerede ayarlanıyor? Tab menüler de controller içerisinde ayarlanıyor. Diyoruz ki şu event'ta şu tab menüler gösterilmesi lazım. Bu tab menüleri controller'ın yapısını anlamak için elinizdeki daha sonraki derslerde anlatacağız. Yine elinizde var olan eğer kaynak koda erişebiliyorsanız burada bildiğiniz modüller içerisinde inceleyerek hangi tab menüler, hangi eventlarla gelmiş, tab menüler nasıl tanıtılmış, e, eventlar nasıl tanıtılmış eventlar bunları incelememizde fayda var. Neredeydik? Kompozitörde bu çoklu sistemi bir araya getirerek bir karma bir ekran oluşturabiliyor. Yani şu ekranın şu sol tarafı başka bir yerden geliyor. Bunlar hep kompozitörün şeyleri, varoluş amaçları. Size dediğimiz gibi bu Workdev ekranında, burası ürün geliştiricilerin ekranında. Şunları eklediğimiz zaman bunlar kompozitör sayesinde çalışmakta. Önün arkasına işlemler ekleyerek çalışmakta. Eğer modunuz bir şekilde legacy'ye kaymışsa bunlar çalışmayacaktır. Bunu da şimdiden belirteyim. Sadece katalist modunda çalışır. Kompozitör bu operasyonu yürütür. Kompozitörün amacı kompozit yapıları kurmaktır. Yani birleştirerek ekranlar oluşturmaktır. Evet, kompozitörde bu operasyonları yapmakta. Kompozitörle beraber sayfalarda bir de page designer dediğimiz bir layout'u çalıştırdığımız bir yapı bulunmakta. Page designer sayfa üzerindeki HTML nesnelerini işte gizlemek, belli bir yetkiye bağlı olarak read-only, gizli, tamamen gösterilebilir, değiştirilebilir gibi koşulları oluşturan, yerlerini değiştiren, kolonlara bölen sayfayı, işte wizard gibi arka arkaya operasyonları yürütmeyi sağlayan, tab oluşturmaya sağlayan görsel bir araç. Bu araç kompozitörle beraber sayfanın hangi page designer içerisinden geçtiğini yani page designer kayıtlarıyla eşleştirerek sayfaya doğru page designer verisinin gelmesini sağlayarak kullanıcı sayfayı açmadan önce sayfanın kullanıcı tarafından gerek o yetkiler gerekse o özelleştirmeler, sağa sola taşımalar, gizlemeler, göstermeler gibi operasyonlarını yapan e, yapıyı kompozitör yönetir. Page Designer'da şu an internette bir ağırlık var sanırım. Page Designer'da bu işlemi kompozitör sayesinde yürütmekte. Peki biz Page Designer için ne yapmamız gerekiyor? Yani bütün kodlar böyle nasıl sihirli bir şekilde magic bir yapıda yapabiliyor? Hayır, aslında biz onlara bazı şeyleri belirtmemiz gerekiyor. Çok böyle kendi kendine bir şeyler yapabilen bir araç değil. Ona belirli tagları söylememiz gerekiyor ki
o tagları gördüğünde operasyon yapabilsin. Hemen döndüm. Şurada bir öpede şunda var mı? Pardon, burası query. Şurada display demiş. Add gibi bir sayfa bulalım. Display'den forma geçtik. Add activity plan değil. Burada var mı? Bunlar şeyi başka bir araç kullanayım. CRM değil. HR'a bakalım. Bir formu açalım. Add CV. Evet. Unique Show diye bir kavramımız var. Bu kavram sayfaya eklediğimiz bir Unique Show'u page designer tarar ve onun altındaki type row, type column gibi satırlar ve sütunları çözerek bunun içerisinde bulunan form grupların, klasik form grup olan nesnelerin ID'lerine göre bunları ayrıştırır, nereye taşınacağına karar verir. Neymiş? Bir unique row lazım. Bir onun altında tipimiz row olan bir div lazım. Ki bunlar zaten Bootstrap'ın standartlarında olan şeyler. Sadece tip olarak burada ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Tip kolon olan bir şey lazım. Bu kolonun indeksi neymiş onu vermemiz lazım. Yani birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon gibi. Bunlar da diğer sayfalardan veya bizim daha sonraki derslerimizde anlatacağımız konulardan bakabilirsiniz. Orada göstereceğiz. Diğer sayfalardan yine bakmanızda fayda var. Ekrandaki nesnelerle bunları eşleştirebilirsiniz. Görsel olarak gözünüzle daha net anlarsınız. Bu şekilde Page Designer'ımız açılacak mı? Evet, Page Designer'ımız açıldı. Page Designer diyorum. Evet, şuradaki bir kolonu getirip bakın şu tarafa koydum. Artık aşağıda referans node diğer sütuna yerleştirdim. Kaydet dedim. Bunu kaydettiğim zaman artık şu aktif bir yere geldi. Aşağı geldi. Şuraya geldi. Sayfa sanırım tam yapılmamış. Aktif buraya geldi. Oradaki konuyu referansı almıştık buradan. Bakın referans noda buraya taşınmış oldu. Böylece iki kolonun arasında verileri taşımış olduk. Yine burada Page Designer'da diğer kısımlar var. Vaktimiz daralıyor. Page Designer'ın detayını daha sonraki derslerde yine değinmeye çalışacağız. Orada daha şey olur. Menü nedir? Menümüz işte buradaki menü. Peki bu menüyü nasıl düzeltiyoruz? Workdev aracı içerisinde bulunan buradaki bakın köşede, hatta buradan girmeyeyim. Şöyle gireyim. DevTools aracına tıkladığımız zaman şu ekran açılır. Burada bulunan menü designer'a girerek standart menüyü açıyorum. Diyorum ki bu menü artık aşağıda olsun. Şu an soldaki menüden bahsediyoruz. Bunun içerisinde buradaki renge tıkladım. Bakın burada finans muhasebe, satış, dağıtım, üretim. Bunu yukarı taşıyorum. Evet, yukarıya geldi. Peki bunun altında ne varmış? Bunun altında bunlar varmış. Bunları yukarı taşıyma durumum var. Ekleye basıyorum. Bir tane daha eklemesi için bana alan açtı. Dedi ki buraya bir şey ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya da bir tane daha bo ekleyebiliyorum. Bazen farklı bir family'de de olsa buraya ekleme imkanım mümkün. Kullanıcı deneyimine göre bunları da ayarlayabilirsiniz. Menü ayarı dışında bir de sayfalarda, her sayfada olmasa da bir XML ayarı var. Menü ayarı için herhangi bir kod yazmıyoruz. Bunu hatırlatmak isterim. XML setup şuna yarıyor. Bazen sayfanın kodlarını bozmuyorsunuz ama nasıl söyleyeyim, sayfadaki yapacağınız operasyonlar her zaman aynı olmayabiliyor. Yani dinamik bir şeyler yapmak istiyorsanız XML ayarlarını kullanıyorsunuz. Böylece
İşte burada gösterdiği gibi, dediği gibi filtre ve listede sadece yetkili olunan süreçler gelsin, evet hayır diyor. Bunu evet çekersem bu ekran artık bu ayara göre çalışacak. Hayır'a çekersem o yetkilere bakmadan bütün süreçleri görebilecek. Listede sadece kendi şirketine ait başvurular görünsün diyor. Hayır demiş. Evet'i çekersem ne yapar? Listede sadece kendi şirketine ait olan başvurular değil, bütün başvurular görünür. Bunlar dinamik olarak verileri yönetmek için kullandığımız araçlar. Bu bir modül geliştirdiğinizi düşünelim veya standart bir modül üzerinde bir şey yaptığınız, operasyon yaptığınızı düşünelim. İster kendi geliştirdiğiniz olsun, ister standartta bir şey olsun. Bazen bir müşterideki kullanım şekliyle başka bir müşterideki kullanım şekli farklılık gösterebiliyor. İşte biri diyor ki bu projeleri sadece kendine ait olan projeleri görebilsin. Biri diyor ki hayır, herkes her projeyi görebilir. Oradaki şeylerden kullanabilir. O artık şirketin çalışma modelidir. İkisi için ayrı ayrı kod yazmak yerine XML setup ayarlayıp XML setup üzerinden kimin nasıl çalışacağını şirketin veya kullanıcının seçmesine, yetkili kullanıcının seçmesine, oradaki power user kimse onun ayarlamasına izin veriyoruz. Böylece dinamik bir entegrasyon süreci oluşuyor. Peki bir XML nasıl meydana geliyor? Neredeydi onlar da? Evet, utility'de miydi? XML diyelim. Bu şeylerin kendi içerisinde XML diye bölümleri var. Buradan gördüğünüz gibi XML'ler bulunmakta. Şimdi hatırladım. Her bir objenin kendi içerisinde var. Buradaki XML'lerin üzerinde ne yapabiliyoruz? Property'ler ekleyerek o ayar kısmında bulunan hangi property işte şey diyor, bir property adı veriyoruz, bir açıklama koyuyoruz. Onun hangi tipte select mi, bir input mu olduğunu, bir check kutusu mu olduğunu söylüyoruz. Daha sonra bunun varsayılan değerlerini, o değerlere karşılık gelen metinlerini yazıyoruz ve bu XML dosyasını ekliyoruz. Peki nerede çıkıyor bu XML dosyası? Nasıl kullanıyoruz? Eğer geliştiriciyseniz sayfanın üst kısmında nerede? XML CF burada yok, burada yok. Bundan ilk form kısmında CF bu değil. Evet, CF XML Page Edit diye bir şey var. Burada Function'a göre gidip sistem bu XML propertilerini alıyor. Bunları bir değişken olarak sistemin içerisine ekliyor. Ve eklediği değişkenlerle birlikte biz if yapıları, buna benzer e, kondisyonları kontrol ederek sayfanın akışını, sayfa içerisindeki davranışları, hatta business operasyonları, buradan gelen değişkenlerin değerlerine göre o XML sıkıntı seçtiğimiz o ekrandaki e, nedir? Açılıp kapanan kutulardan işte ya da oradaki bizden istediği değerlerden eşleştirerek, onların değişkenlerini eşleştirerek burada bir değişkenmiş gibi kullanabiliyoruz. İşte burada örneğin demiş ki XML caution time. Bu değeri XML'de ayarladıktan sonra bir değişken olarak artık sayfaya gelmiş oldu. Onun dışında bir CF box'ımız var. Bonus olarak göstereceğim. CF box neydi? CF box'tan da biraz bahsedeceğim kısa bir şekilde. Acaba burada var mı? Her yerde var aslında. Niye burada var mı? CF box şu gördüğünüz kutu bir box. Bu da bir box, bu da bir box. Bizim bütün sayfalarımız box ile çalışmakta. Bu neye yarıyor? Box'larımız açılıp kapanabiliyor gördüğünüz gibi. İşler kapatıyorum. Hop kapattım. Buradan hızlı bir şekilde ekleme operasyonu yapabiliyorum. Kendi içerisinde yenileme yapabiliyorum. Mesela şu içerikler, bakın şu anda doluyor gördüğünüz gibi. İçerikler buradan geliyor. Box'larımız bu şekilde çalışıyor. Bir box eklemek için ne yapmamız gerekiyor? Hemen size şu Wiki'yi de bu arada kullanmanızı istiyoruz. Wiki'deki CFBox
custom tag'ine bakabilirsiniz. Burayı hızlıca anlatacağım. Burada çeşitli özellikler var, attribütler var. Bunlara göre bir box'ın taşınıp taşınamayacağını, bir box'ın kapanıp kapanmayacağını, Ajax'ta çalışıp çalışmayacağını gibi özelliklerini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi box sonuçlarında şöyle operasyonlar, şöyle ekranlar, çıktılar oluşuyor. Evet, dersimizin konusu burada bitiyor. Herkese hoşça kalın diyorum.